Merhaba arkadaşlar. Bugün size 1996 yılında gerçekleşmiş olan üzücü bir olayı anlatacağım. Bu resmini gördüğünüz Yunanistan'a ait Miraj 2000 savaş uçağının üzerinde neden bir Türk F-16 uçağının resminin olduğunu anlatmak istiyorum. Bu resim Yunanlar tarafından kill mark olarak çizilmişti. Yani kendi uçakları tarafından düşürülen başka bir ülkenin savaş uçağının resmi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalı pilotlar tarafından başlatılan bu geleneğe göre uçak düşüren pilot o ülkenin bayrağını veya uçağının resmini kendi uçaklarına çiziyorlardı ve buna kill mark deniliyordu. 1990'lı yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanıyordu. Çünkü Yunanlıların kıta sahanlığı konusundaki iddialarının kabul edilmesi durumunda Ege Denizi tam bir Yunan denizi haline gelecektir. Türk gemileri ticaret yapmak için Ege Denizi'ne açılamayacaktı. Yani Ege Denizi'ne Yunanlardan izinsiz çıkılamayacaktı. Tabii ki Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değildi. Yani durum bugünkünden çok farklı değilmiş. Yunanlar Ege Denizi'ni geçtim, artık Akdeniz için bile aynı emelleri gidiyorlar. Bu iddiaları tamamen asılsızdır tabii ki. Yeterli mi komutanım? Neyse, bizim konumuz 1996 yılında. O yıllarda tüm bu sorunlardan dolayı ilişkiler gerginleşir, Kardak krizi çıkar. Türkiye ile Yunanistan tarihte bir kez daha savaşın eşiğine gelirler. Kardak krizinin yaşandığı o tarihte bu kriz bir savaşa dönüşmez. Ama Ege Denizi üzerindeki gerginlik hiçbir zaman bitmez. Hatta dediğim gibi günümüzde bile bu sorunlar artarak devam etmektedir. Takvim yaprakları 8 Ekim 1996 tarihini gösterdiğinde iki Türk F-16 Fighting Falcon savaş uçağı Ege Denizi üzerinde keşif görevlerini yapmak için Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki hava üssünden havalandılar. F-16 uçaklarının birinde ön koltukta Yarbay Osman Çilekli, arka koltukta ise pilot yüzbaşı Nail Erdoğan bulunmaktadır. Yunan radarları tarafından tespit edilen bizim uçaklarımıza karşı 2 adet Miraj 2000 savaş uçağı gönderilir. Uçaklar öğleden sonra saat 14.50'de Sakız Adası açıklarına geldiklerinde kendilerine önleme görevi için gelen Yunan uçaklarıyla havada karşılaşırlar. Artık havada kıyasıya bir mücadele başlamıştır. Türk F-16'ları ve Yunan Miraj 2000 uçakları birbirine karşı avantaj sağlamak için limitlerini zorlayacak manevralara, yani diğer adıyla it dalaşına başlarlar. Birbirlerinin arkasına geçerek temsili olarak üstünlük sağlamaya çalışırlar. Bu yaşanan it dalaşı olayı aslında pilotlar için anormal bir durum değildir. Üzerlerine uçtukları bölgede her iki ülkede hak iddia ettikleri için bu it dalaşı olayı bu bölgede sıklıkla yaşanıyordu. Bu manevralar sırasında bazen Türk pilotlar, bazen de Yunanlı pilotlar üstünlük sağlıyordu. Fakat o günkü bu it dalaşında çok farklı bir durum yaşanacaktı.
Yunan uçağının pilotu Thomas Grivas, Türk uçağının arkasına geçip üstünlük sağladığı bir anda ateşleme sistemini kilitler ve uçakta yüklü olan Magic füzesini ateşler. Türk uçağın arka kısmından vurur. Vurulan uçakta büyük hasar oluşmuş ve artık uçamayacak duruma gelmiştir. Pilotların uçaktan atlamaktan başka şansı yoktur. Türk F-16 uçağının ön koltuğunda oturan Yarbay Çilekli fırlatma koltuğunu çeker ve her iki pilotun da uçaktan atlamasını sağlayacak olan fırlatma sistemini çalıştırır. Ön koltukta oturan pilot uçaktan fırlatılır ve alev alan uçaktan ayrılmayı başarır. Ancak arka koltukta oturan Yüzbaşı Nail Erdoğan onun kadar şanslı değildir. Vurulan ve hasar alan uçaktaki fırlatma sistemleri düzgün çalışmadığı için uçaktan ayrılamaz. Uçakla birlikte Ege Denizi'ne düşerek gözden kaybolur. Yani o gün yaşanan bu olayda bir pilotumuz kurtulmuş ama diğer pilotumuz maalesef şehit olmuştur. Inside myself and see my heart is black. No colors anymore. I want them to turn black. Olaydan sağ kurtulan ve paraşütle denize inen yaralı pilotumuz Yarbay Osman Çilekli'yi Yunanlar helikopterle denizden alarak kurtarırlar. Şehit Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın ise Ege Denizi'nin 400 metre derinliğindeki uçağına ulaşılamaz. Yunanlara ait hastaneye kaldırılan yaralı pilotumuzu uçağı düşüren Yunanlı pilot Thomas Grivas hastanede ziyarete gelir. Yeni bir savaş çıkaracağı korkusundan dolayı olsa gerek yaralı pilotumuzdan özür diler ve uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü ifade eder. SIM yani savaş simülasyonu konumunda olması gereken Mirage 2000 uçağındaki silah ateşleme sistemini yanlışlıkla Master Arm pozisyonunda yani gerçek atış pozisyonunda unuttuğunu söyler ve özür diler. Olayın kazayla yaşandığını ifade eder. Yani Yunanlılar artık tansiyonu düşürmek istemektedirler. Bu davranışlarından dolayı yeni bir savaş krizi yaşanmasının önüne geçerler. Yunanlıların özür dilemesinden dolayı kriz daha da büyümez. Yaralı pilotumuz kısa süre sonra Yunanistan'dan alınarak Türkiye'ye getirilir. Yani savaş yaşanacak kadar ileri boyutlara gitmez. 2003 yılında ise yani olaydan 7 yıl sonra Türk uçağının Yunanlı pilot tarafından kaza ile değil, bilerek ve isteyerek düşürüldüğü tesadüfen ortaya çıkar. Çünkü Yunanlılar özür dilediklerini unutmuş olmalılar ki eski hava savaşı genelliklerine uyarak hiç utanmadan Mirage 2000 uçağının üzerine Türk uçağının resmini çizmişlerdir. Başta da söylediğim gibi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalı pilotlar tarafından başlatılan bu geleneğe göre uçak düşüren pilot o ülkenin bayrağını kendi uçağına resmini yaptırıyordu. Bu uçağın resmi yıllar sonra Yunanistan'da düzenlenen bir tatbikatta Karama dergisinde çalışan Yunan gazeteci Panos Kalipanos tarafından görüntülendi. Ayrıca bu yöndeki fotoğraf ülkemizde de Havacılıkla ilgili Kanatlar dergisine yayınlandı. Olay bu noktadan sonra çok daha ilginç bir hal alıyordu çünkü uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü söyleyen ve özür dileyen Yunanlı pilot ve Yunan makamları daha sonra bunu bilerek ve isteyerek yapmış edasına bürünerek Türk F-16 savaş uçağının resmini kendi uçaklarının üzerine çizdirmişti. Bu resmin ortaya çıkmasıyla beraber akıllara şu soru geliyordu. Yunanlı pilotun özür dilemesi gerçek miydi? Yoksa bir savaş çıkaracak korkusundan dolayı sahte bir özür mü dilemişti? Yani Türk savaş uçağını bilerek ve isteyerek mi vurmuştu? Kuşkusuz ki bu sorunun tek cevabı Yunanlı pilot Thomas Grivas'ta saklı. Ama cevap ne olursa olsun bir Türk F-16 savaş uçağının resminin bir Yunan Mirage 2000 savaş uçağının üzerinde kill mark olarak yapılması kabul edilemez bir davranıştır. Bu resmin orada olması ben bu uçağı bilerek ve isteyerek vurdum anlamına gelir ve bu zaten bir savaş nedenidir. Yunan Mirage 2000 savaş uçakları halen kullanılıyor mu ve bu uçak halen uçuyor mu bilmiyorum ama geçmişte olan durum net olarak buydu. Bazı kaynaklardan bizim F-16 savaş uçağımız düşürüldükten bir hafta sonra biz de karşılık olarak bir Yunan helikopteri vurduk gibi söylemler duydum. Ama biz bunu resmi bir açıklamayla duyurmadık. En azından kendi uçağımıza bunun resmini yaptırmadık, onu biliyorum. Son olarak olayda hayatını kaybeden
Şehit pilotumuz Yüzbaşı Nail Erdoğan'ı rahmetle anıyorum. Kill Mark olayının tam olarak ne demek olduğunu ve Türk uçaklarındaki gerçek kill markları merak edenler için buraya videonun sonuna ve açıklamalara linkini bırakıyorum. Bu videoda bakabilirsiniz. Takipte kalın.